Benim için çok özel bir bölüm izleyeceksiniz. Çünkü hep söylüyorum, bu programı sunanın izleyenlerden hiçbir farkı yok. Girişimcilik ve gençler desem, en sık yapılan 3 hata desem, başarılı olacak girişimci şu üçünü yapsın, devamı gelir desem neler söylersiniz? Düşü olmayanın işi olmaz. Güzel. Para kaybettiğin zaman anlıyorsun. Allah'ım neden ben gibi anlaşılıyor. Oluyor. Bir noktaya geldim. Şirketim artık uluslararası olarak çalışıyor. Birçok müşteriye hizmet veriyorum. Masraf formlarını hep ben imzalardım. Sonra herkese açık bıraktık. Ve masraflar %20, %30 düştü. Japonlar buna Shoshin mindset deniyor. Yani ilk defa uyanıyormuş, bir yoldan geçerken ilk defa görüyormuş, ilk defa o sesleri duyuyormuş gibi o merakla, o içten gelen coşkuyla aradığınız size gelecektir. Merhabalar, benim için çok özel bir bölüm izleyeceksiniz. Çünkü hep söylüyorum, bu programı sunanın izleyenlerden hiçbir farkı yok. Hayatta zaman zaman hepimizin, kimsenin fark etmediği çok zor zamanları, zor günleri oluyor. Ve o zamanlarda bir insan çıkıyor karşınıza, sizin hayatınıza dokunuyor, o zor günler kolaylaşıyor. Bunu bazen sadece hatırınızı sorarak yapabilirler, sadece sizi dinleyerek, sohbet ederek yapabilirler. Ama etkisini bir ömür hatırlarsınız. Ben bugün öyle bir insanı konuk ediyorum. Bugün ondan dostum olarak bahsediyorum ama az önce anlattığım zamanlarımda o yanımda durduğunda, benimle yan yana durduğunda biliyor musunuz aslında beni çok az tanıyordu. Ve çok az tanıdığı bir insan için çok fazla emek verdi. Yalnız olmadığımı biliyorum. Türkiye'deki yüzlerce genç insan için, kadın için, girişimci için gerçekten çok fazla emek verdi. Sevgili Sanem Oktar Öğüt yan yana da bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sanem Hanım. Hoş bulduk Duygucuğum. Şimdi ağlayacağım biraz sonra bu söylediklerin için. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Kişisel bir yerden başlamak istiyorum. Çünkü zor zamanlarda kim sizinle yan yana durdu ve o zorluğu kolaylaştırdı? Kırılma anlarınız var mı? Tabii. Hayatta çok kırılma anlarım var. Galiba önce annemle başlayabilirim. O zor zamanlarda en çok benim yanımda olanlardan biri oydu. Onun desteğini bilmek her zaman çok kıymetliydi. Biraz daha iş hayatına girdiğim zaman ortaklarım aynı şekilde yanımda oldular. Daha da ilerlediğimde yani hem eşimi söyleyebilirim, kurumsal olarak da baktığınız zaman içinde bulunduğum Kagider benim için çok özeldir. O zaman madem Kagider'le başladık oradan devam edelim. Peki. Çok sorun var dedim ama aslında Kagider'in yönetim kurulu başkanıydınız, Kagider başkanıydınız uzunca bir süre ama o sürecin başlama hikayesi hiç alıştığımız gibi değil. Evet, Kagider'in Garanti Bankası ile beraber yürüttüğü bir yarışma var. Türkiye'nin kadın girişimcisi yarışması. 2010 yılında ben de o yarışmadaki kadın girişimcilerden biriydim. Ve Türkiye'nin ilk 10 kadın girişimcisinden biri oldum. O zaman da şöyle bir şey vardı. Kagider'e ücretsiz üyelik veriliyordu ödül olarak. Dolayısıyla ben Kagider'le tanışmam öyle oldu. Hatta ilk şöyle dediğimi hatırlıyorum. Ya benim şirketlerim var, işim var, ev var, çocuklar var. Bu kadar iş içerisinde ben nasıl gideceğim de orayla ilgileneceğim diye. Sonra ilk toplantıya gittim ve ilk toplantının konusu kreşti. İki kız annesi olup çalışma hayatında bir kadın olarak kreş gerçekten çocuk bakımı ve kreş sorunu çalışan kadınların en önemli konularından bir tanesi. Dedim ki beni kalbimden vurdunuz. Bu konuda çalışmak istiyorum. Sonra herhalde biraz fazla çalıştım ki yönetim kuruluna dahil oldum. Sonra 2015-2019 yılları arasında da Kagider başkanlığını yaptım. Kızlara buradan selam söylemek istiyorum. Evet. Benim için çok önemli çünkü sevgili Derin'le tanıştım. Hatta tavla müsabakaları için söz aldık. Harikulade bir genç kadın. Sevgili Berfin'le yüz yüze tanışamadık ama ben kendisinin Biennale'deki bir eserini yedim. Yani ve çok da utanarak sanat bu olmamalı diye düşünüyordum. Ona da böyle bir yazdım. Ya eser sizinmiş, ben bunu yedim içtim. Tabii onun için yaptık zaten dedi. Harikulade iki genç kadının annesisiniz. Belki birer cümle onlar için de söylemek istersiniz. Teşekkür ederim. Berfin aşçılık yapıyor. Kendisi hem bir catering şirketi var
hem de Asya mutfağında uzmanlaştı. Konuk şef olarak da gidiyor. Kendi bir catering şirketi de var. Dolayısıyla o kendi yolculuğunda üretim ve yaratım aşamasında devam ediyor. Derin de oyun tasarımı okudu. Bildiğiniz bu mobil oyunlar. Şimdi Dream Games'de oyun tasarımcısı olarak çalışıyor. İkisi de Türkiye'de, ikisi de buradalar. Dolayısıyla o anlamda ben artık onların mentisi, onlardan öğrenen kişi olarak devam ediyorum. Tabii gururla izliyorum yaptıklarını. Bu bir iyilik, dayanışma programı ve tabii kişisel hikayelerimizin yanı sıra ben bu iş dünyada nasıl yapılır, Türkiye'de biz ne yapıyoruzu çok merak ederek yola çıktım. Öyle sorayım, dünyada nasıl yapılıyor? Hakikaten iyi örnekler, doğru örnekler neler size göre ve hani Türkiye'ye bir baksanız biz filantropiyi Türkiye'de nasıl anlıyoruz, neler yapıyoruz? Şimdi dünyaya baktığınız zaman aslında ben bu işi en kurumsal yapanın Amerika olduğunu düşünüyorum. Gerçekten kurumsallaşmış, devlet nezdinde kanunları olmuş, vergi sisteminde vergi avantajlarını sağlayan ve özel bir yasanın çerçevesi içerisinde bölümlenmiş bir yapı var. Vergi önemli çünkü bir noktada büyük kurumların da bağış yapmasını ya da bu anlamda teşvik edilmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra toplumda da bir gönüllülük bilinci gelişince aslında çok kurumsallaşmış bir yapıyı görüyoruz. Türkiye'ye döndüğümüz zaman ben şöyle görüyorum Türkiye'de de çoban ateşleri var. Yani dağlarda yanan çoban ateşleri. Herkesin, her kurumun yaptığı küçük çalışmalar var. Bizde bu ya bir dernek olarak oluyor ya bir vakıf olarak oluyor normal yapıda ya da bir sosyal girişim olarak yapıyor fayda sağlayan ve bunlar böyle kendi başlarına belli konularda çalışıyorlar. Ama bunları bir araya getirmek gerçekten önemli. Türkiye'de yasa ne diyor? Evet yine belli bağışlarda vergiden düşülebiliyor ama bunların Türkiye'ye yararlı dernekler olması gerekiyor. Dolayısıyla özel Cumhurbaşkanlığınca özel bir statüde olması gerekiyor. Bence bu yasanın bir kez daha yeniden bakılması gerekiyor. Son dönemde dernekler kanunu oldukça sıkılaştı ama aslında şöyle bir şey var. Dernekler, vakıflar ve kurumlar dediğiniz zaman herkes bir şey yapıyor ama ortak bir platform içinde yapması önemli. Ben şöyle bir gelenekten geldiğimizi düşünüyorum açıkçası. Zekat veren bir dinin mensuplarıyız. Evet. Hani sağ elin verdiğini, sol elin verdiğini bilmediği bir anlayıştan geliyoruz. Diyoruz ki komşun açken sen yatıyorsan bizden değilsin diyorsun. Bütün böyle bir gelenekten geliyoruz ve bunu zerafetle yapıyoruz. Yani imarethaneler yapmış, camiler yapmışlar, kuş evleri koymuşlar oraya. Kuşlar da gelip yani sadece insanlar değil hayvanlarla ve bu kültürün insanlarıyız biz, çocuklarıyız biz. Yani ben İzmir'de büyüdüm. Komşularımız vardı. Yapılan çok geleneksel bazı şeyler vardı. Hastayken çorba götürüldü. Şimdi büyük şehirlerde belki bunlar kaybolmuş ama böyle bir kültürün içerisinde büyüdüğünüz zaman zaten dayanışma bu insanların DNA'sında var. Yani bu ülkenin DNA'sında var. Bu bizim bence en önemli avantajlarımızdan bir tanesi. Bakın ekonomide bu kadar darlık diyoruz. İşsizlik rakamları çok yüksek. Enflasyon gerçekten yönetilemez biçimde. Bizde çok az evsiz insan var, sokakta yatan insan var. Sen yurt dışına fazlaca gidip görüyorsundur, orada ne kadar fazla. Dayanışma kültürü var ama bunu acaba nasıl sistematize hale getirebiliriz? Aslında bugün konuşacağımız şeyler onlar. Yani bu iyi insanlar var, iyi insanlarız. Ya ben seni izliyorum Duygucuğum. Yani sen bir aktivist, bir iyilik elçisisin. Çünkü deprem zamanında her şeyi bırakıp varını yoğunu toplayıp o bölgedeydin. Kim seni gönderdi? Niye gittin oraya? Sadece yapmam gereken bu doğru, burada olmam gerekir dediğin için oradaydın. Şimdi böyle düşünen birçok insan da var. O zaman demek ki biz işini iyi yapan dernekleri, vakıfları, kurumları, sosyal girişimleri öne çıkarmamız gerekiyor. Sen de onların sesi oluyorsun aslında bir anlamda. Çok çok teşekkür ederim. Ben bunu da çok önemli buluyorum. Çünkü bir sürü insan da aslında ne yapacağını ve nasıl yapacağını bilmiyor. Yani asıl mesele onları bu iyiliği yapan insanları bir araya getirmek. Ben hep anlatıyorum, çok da gülüyor konuklarım. Bu bir kaynak meselesi, bir organizasyon meselesi. Bir gün bana görüntü yönetmenim şey dedi. Ben bir yerde bir iş yaptım ve o işten kazandığım parayı görüntü yönetmenine gönderdim. O da teşekkür etti belgeseli çekerken, dedi ki
abla zenginden alıp fakire vermek böyle bir şey değil, sen biliyorsun değil mi dedi. Yani burada sen kendi başına çabala, öbürü orada bir şey değil. Nasıl bir araya gelinir ve nasıl olmalı sizce bu işin doğrusu? Evet. İyi şeyden başlayayım. Türkiye'de çok iyi kurumlar, dernekler ve vakıflar var. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu çok güzel bu söylediğiniz. Bunların daha fazla görünür olması gerekiyor. Bazı temel prensipler var bunlar içinde. Neleri yaptıkları için iyiler. Bir tanesi, gerçekten bir alanın sahiplenmesi gerekiyor. Bu bir sağlık olabilir, eğitim olabilir, sanat olabilir, her neyse o alan, o kurumla ilgili her neyse. İkincisi, bunun sürdürülebilir olması gerekiyor. Doğru. Gelir kaynağının da buna görelik. Yani kendi kendini döndürmesi gerekiyor. Yani taşıma suyla değirmen dönmüyor çünkü. O yüzden bir iş modelinin sürdürülebilir yapılması ve oradan elde edilen karın da yine o derneğe ya da o uygun kuruma iletilmesi gerekiyor. Üçüncüsü de ölçme ve değerlendirme. Yani yarattığınız etkinin sosyal etkiyi ölçmüyorsanız onun bir anlamı olmuyor. Kaç kişiye ulaştınız, kaç kişi bundan faydalandı ve bunu da bir öğrenen modelle, tekrarlanan bir modelle yapıyor olmanız gerekiyor. Bir de üzerine denetlenirseniz, hele bağımsız bir kurum tarafından denetlenirseniz bu çok önemli ve bütün bunları yaparken de bağımsız olmanız çok önemli. Çünkü siz kimseye hesap vermeden sadece hizmet ettiklerinize hesap vermeniz gerekiyor. Bazen şeyi düşündüğünüzde oluyor mu? Yani bakıp çeşitli organizasyonlara, derneklere, yani iyi hoş ama sanki aynı sosyal statüden gelen insanların hep beraber bir yere gitmesiyle sınırlı kalıyor gibi düşündüklerim de var, itiraf edeyim. Bunun gerçek ve sahici olanını nasıl ayırt ediyorsunuz ve yani mesela neyin içinde olmayı önemsiyorsunuz? Az önce söylediğinizde çok doğru kurumlar var. Çok. Belki biraz bahsederiz de onlardan. Tabii. Yani evet, şimdi her sepette çürük elmalar var, iyi elmalar var. Biz o iyi elmaları ayırmamız gerekiyor. Demin söylediğim bu 5 ana kriterin içerisinde çalışan her dernek iyi. Peki bunu nasıl anlayacağız? Yani ben nasıl anlıyorum en azından? Bir kere ilgilendiğim bir konuda mı çalışıyorlar? Ben 2 konu ilgimi çekiyor açıkçası. Bir tanesi kadın konusu ki o anlamda da farklı birçok derneğinde kimisinin üyesiyim, kimisinin danışma kurulundayım, kimisinde de gönüllü olarak çalışıyorum. Bir diğeri de girişimcilik. O anlamda da mentorluk yapıyorum. Aynı zamanda EO Türkiye'nin, Entrepreneurs Organization Türkiye'nin yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Dolayısıyla farklı yerlerde çalışıyorum. Çalışırken şuna bakıyorum. Gerçekten samimi mi? Gerçekten bir etki fayda yaratıyor mu? Ölçülebilir sonuçlar elde ediyor mu? Bir eğitim yapıyorsa onun sonucundaki kişilere ne oluyor? Beklenen değişim ya da dönüşüm gerçekleşmiş mi? Bunlara bakıyorum. Aklıma yatıyorsa da devam ediyorum. Ben şuna da inanıyorum ya. Biz insan olarak bana da iyi geliyor. Çünkü ben hayatımızı bir yolculuk olarak da görüyorum. Hani var ya, insanı kamil olmak, daha iyi insan olmak, bu bir yolculuk aslında hepimizin hayatında. Bu da iyi gelen bir şey. Mesela antik Yunan'da mutluluğun nedir diye soruyorlar. Mutluluğun tarifini yapar mısın? 3 şey diyorlar. Bir tanesi, kendinden daha büyük bir şeye inan. Bu bir fikir olabilir, ideoloji olabilir, bir inanç olabilir. Yani bir inanma, bu purpose dediğimiz şey, amaç dediğimiz şey. İkincisi, kendine benzeyen insanlarla beraber ol, paylaş, gül, eğlen. Bunlar arkadaşların olabilir, sosyal çevren olabilir, ailen olabilir. Yani o dayanışma, senin yan yana dediğin şey. Yan yana dur onlarla. Ve üçüncüsü de vermek. Bilgini verebilirsin, emeğini verebilirsin, vaktini paranı verebilirsin, vaktini verebilirsin. Dolayısıyla bu vermek de insana iyi gelen bir şey. Yani bunları yapmanın aslında çok belki de bencil bir nedenim var. Mutlu oluyorum ben. Kendin için yapıyorsun. Kendim için de yapıyorum. O yüzden hepimiz için de böyle pencereler var, mutluluk pencereleri. Çünkü 2 tane durum var aslında hayatımızda. Ya oturup kurban olup şikayet edeceğiz. Bu benim başıma geldi, neden geldi? Ya da dönüşüm ve değişim için harekete geçeceksin. İşte sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar bunlar için harika yerler. Çünkü kurumsallaşmış bir yerler. Ve biliyor musun, lider olmayı da öğrenebilirsin. Baktın ki bulunduğun kurumu beğenmiyorsun. Ben daha iyi yönetirim de, yönetime gir, lider ol. Liderliği de öğrenebilirsin. Bu değişim ve dönüşüm bir mücadele işi. Daha iyiye doğru, daha iyi bir topluma doğru. O yüzden de sabırla, inatla mücadeleye devam etmek gerekiyor iyilik için. Programın bu kısmı gerçekten girişimcilik 101 gibi. Ya hem ben faydalanıyorum hem izleyicilerim faydalansın.
Tam da bu noktada İO Türkiye'deki aslında yaptıklarınızı soracağım. Az önce mentörlükte yapıyorum dedim. Aynı zamanda yönetim kurulu başkanısınız. Ve tabii ki girişimcilik ve gençler desem, en sık yapılan 3 hata desem, başarılı olacak girişimci şu üçünü yapsın, devamı gelir desem neler söylersiniz? Şimdi ben şuna inanıyorum. Düşü olmayanın işi olmaz. Güzel. Bir kere bir düşünüzün oluyor olması lazım. Bir hayalinizin ve bu hayal bir problemin çözümü olması gerekiyor. Daha önce çözülmüş bir problem olabilir ama siz o problemi farklı bir yönden çözüyor olmanız gerekiyor. Bence bu birincisi. Ve buna tutkuyla inanmanız gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey, kurulan girişimlerin %85'i ilk 3 yıl içerisinde maalesef başarısız oluyor. Ancak %15'i devam edebiliyor. Yani sabırlı, yılmaz, bütün her şeye rağmen her sabah uyandığınızda ben bu işi yapacağım. Yani çok inanmak, çok tutkulu olmak. Dolayısıyla yılmazlık gerektiriyor. Bence ikincisi o. Üçüncüsü de yaptığınız işin ölçeklenebilir oluyor olması gerekiyor. Ne yapıyorsunuzsanız bunu sadece Türkiye çapında değil, dünya çapında da yapabilir bir pozisyona geliyor olmanız lazım. Tabii bunu teknolojiyle ve iyi bir ekiple de destekliyorsanız yanından yenmez. O yüzden girişimciliğe böyle bakmak lazım. İyi bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin hem kadın hem erkeklerde girişimcilik iştahı çok yüksek. Yani Avrupa ile karşılaştırıyorsunuz. Çok fazla iş kurmak isteyenler var. Nerede biz biraz tökezliyoruz? Sürdürülebilirlikte, devam etmekte. Sermaye biraz sığ, yani yatırım alma kısmında zorlanıyor. Devam etmekte zorlanıyor. Çünkü birçok şeyle mücadele etmesi gerekiyor. Sadece kendiyle, çevreyle değil, krizlerle, dünyayla, belirsizlikle bütün bunlarla mücadele etmesi gerekiyor. O yüzden çok dayanıklı olması lazım. Peki sizin İO Türkiye'de mentörlük yaptığınız girişimcileriniz kimler, öyle söyleyeyim? Evet, hem onlar, şöyle bir program var, Accelerator program denilen bir program. Cirosu 250 bin dolara gelmiş şirketleri bir sıçrama tahtası gibi düşünün. 1 milyon dolara ulaştırmayı hedefliyor. Onlara 4 konu başlığında eğitim veriyoruz. Bunların ilki strateji, nakit akışı yönetimi, operasyonel yönetimi ve iyi takım kurma. Bu 4 başlık altında 1 yıl boyunca hem eğitim görüyorlar hem de onlara benzeyen ama rakip olmayan bir yönetim kurulu gibi diğer girişimcilerle her ay düzenli buluşuyorlar ve mentorluk alıyorlar. Dünyanın yaklaşık 32 ülkesinde aynı anda uygulanan bir program olduğu için sizinle beraber işte, Hamburg'dan da biri giriyor, New York'tan da biri giriyor, Yeni Delhi'den de biri eğitime giriyor. Dolayısıyla dünyada da ne olduğunu, benzer sektörlerin ne yaptığını görüyorsunuz. Hem bir network hem de Türkiye'de oluşan bir sistem. İkinci yaptığımız işte, o da çok sevdiğim bir şey. Global Student Entrepreneur Awards dediğimiz, üniversitedesiniz ya da doktora yapıyorsunuz. Yani hala öğrencisiniz. Bir şirket kurdunuz, 1 lira fatura kestiniz ve işinizi büyütmek istiyorsunuz. Bu bir yarışma, global bir yarışma. Bu seneki birincimizle Nisan ayında Dublin'e gidiyoruz. Orada Avrupa finalleri var. Avrupa finallerden geçenler tüm dünyadan Cape Town'a geliyorlar ve orada bir yarışmaya dahil oluyorlar. Dolayısıyla bunların her birinde de mentorluk veriliyor zaten. Dolayısıyla ekosisteme destek vermeye çalışıyoruz. Tabii İO Türkiye'nin içinde sadece girişimciler yok. Girişimcilikten yatırımcıya dönenler de var. Yani melek yatırımcı olanlar var, VC'ye olanlar var. Onlar da sisteme destek veriyorlar. İO'nun bir tane hedefi var. Senin en iyi versiyonuna ulaşmanı sağlamak girişimci olarak. Çünkü eğer öyle olursa sen iyi oluyorsun, çevren iyi oluyor, ailen iyi oluyor, dünya daha iyi bir hale geliyor. Hazırlanırken ilk defa bir şey yaptım. İsminizi Google'a yazdım. Normalde isminizi yazdığımda yanına kalp de koyuyorum, biliyorsunuz. Çünkü çok seviyorum Sanem Hanım'ı. İsminizi Google'a yazınca şöyle bir şey çıkıyor karşıma. Seri girişimci. Doğru. O kadar hoşuma gitti ki bu. Yani bir sürü iletişimci, aynı zamanda bir lider, iş insanı ama seri girişimci. Ve bu seri girişimciliğin pek çok insan için de yeni hikayeler, yeni girişim öyküleri yarattığını ben biliyorum. Sizde şöyle bir kırılma anı var mı? Yani evet, yalnızca başarı değil, fayda da yaratmalıyım dedirten ne oldu size? Şöyle çok şeyi düşündüm. Hani ben
bu arada 7 şirket kurdum. 2 tanesi battı, 2 tanesini de sattım. Hepsi pazarlama alanındaydı. 27 yaşında ilk şirketimi kurdum. Sonra 50 yaşında da sattım. Şimdi bu çok yalnız bir süreç. Kadın olarak da, girişimci olarak da, anne olarak da birçok şeyle mücadele etmeye çalışıyorsunuz ya. Ve şunu söyleyeyim, ben şirketi kurduğumda adının girişimci olduğunu da bilmiyordum. Şirket sahibi deniyordu o zaman. Böyle girişimcilik şu an biraz havalı da bir şey ya. O zaman o kadar da bir şey de değildi. Dükkan sahibiydim yani ben aslında. Sonra girişimcilik oldu. İşte bu süreçte, bu kırılma anlarında çok yalnız kaldığınız zamanlar oluyor. Yani bu anlamda Gökhan eşim de kurumsal hayatta ve ondan çok şey öğrendim tabii ki ama içeride yaşadığınız yalnızlık başka. O anlamda Kagider bana çok iyi geldi. Bir kere yalnız olmadığımı gördüm. Benim gibi başka girişimci kadınlar var ve dertleri aynı. Onlar da aynı sorunlarla mücadele ediyorlar. O zaman bir kere önce farkındalıkla başlıyor galiba. Yani yalnız olmadığınızın farkında oluyorsunuz. Aynı dertleri paylaşanlar olduğunu görüyorsunuz ve buna beraber bir çözüm bulmaya çalışıyorsunuz. Bazen bulamıyorsunuz da. Ama hiç önemli değil. O duygu bile yeterli. Yani yalnız olmama duygusu bile zaten bu yan yanadaki gibi gerçekten o bile çok kıymetli oluyor. Bu anlarda işte o anlarda bana mentorluk yapanlar, hayat hikayelerini paylaşanlar, başarısızlıklarını anlatanlar, onlardan öğrendim. Ve ben şunu gördüm, biz böyle başarılı hayatlar, şirket kurdum, onu yaptım falan gibi görüyorsunuz ama içerisi çok kırılgan ve yalnız bir yolculuk. Ve başarısızlıklarımızdan öğreniyoruz. Neyi yanlış yaptığımızı, para kaybettiğin zaman anlıyorsun. Başka biri kredi alamadığı zaman, nasıl onu çözdüğü zaman ya da tam işin en cafcaflı anında takımı kaçtığı zaman ne yaptığınızı da öğreniyorsunuz. Peki yola devam etme cesaretini ve o gücü ne verdi size? Dediniz ya, yani bu kadar şirket kurdum ama bunların ikisi battı. Aklıma gelmez. Google'da bu yazmıyor bu arada. Öyle mi yazması lazım? 2 tanesi. Ama yani sohbetlerimizde de siz kötü kısımları hiç anlatmayan biri olduğunuz için nasıl devam ettiniz yola? Kendi işin varken şöyle bir şeye geliyorsun. İşte tuvaleti de sen temizlemek zorundasın. Zamanı geldiği zaman telefona da sen bakman gerekiyor. Çünkü 2 kişiyle başladım ben. Sonra evet şirketler büyüdü ama başladığım zaman az kaynakla, az sermayeyle, az insanla başladım. Her şeyi yapıyorsun. Bir noktadan sonra o kadar çok şey yapmaya başlıyorsun ki aynı anda, ki startupların ruhu da böyle. Bunun normal olduğunu düşünüyorsun. Bu arada aynı zamanda annesin, Evet. evde evlisin, sorumlulukların var. Evet, aynı anda böyle jonglör gibi birçok topu aynı anda yürütmeye çalışıyorsun. Ve şu geliyor. Ya bir şey olmadığı zaman ne yapacaksın? Ya oturup ağlayacaksın, bırakıp gideceksin ya da çözmeye çalışacaksın. Otomatik olarak bu refleks gelişmeye başladı benden ve şöyle bakmaya başladım. Bir şey yanlış gidiyorsa okey, önemli olan ikinci kere yanlış yapmamak. Ben bundan ne öğrendim? Hani bir laf vardır ya, başımıza her gelende bir hayır vardır. Bu böyle güzel bir laf ama insanın başına gelince öyle anlaşılmıyor. Kesinlikle. Bayağı Allah'ım neden ben Allah gibi anlaşılıyor. ben oluyor. Halbuki bu zihniyete geçebilmek sanırım beni batan şirketlerden ya da olumsuzluklardan bir adım daha atabilme cesareti verdi. Parçası olduğunuz ya da gözlemlediğiniz bir dönüşüm hikayesi var mı sizi çok etkileyen, yine iyilikle, dayanışmayla ilgili? Var. Bir tane mentee'm vardı. Bundan 2 sene önce. Biz yaklaşık 3 sene kadar çalıştık. Sonra araya bir 6-7 sene girdi. Sonra bir gün telefonum çaldı. Hatta yılbaşıydı bundan 2 sene önce. Sanem Hanım dedi, sizi aradım. Şimdi aramak istedim. Çünkü sizinle yaklaşık 2-2,5 sene çalıştık. Ve ben artık şirketimde bir noktaya geldim. Şirketim artık uluslararası olarak çalışıyor. Birçok müşteriye hizmet veriyorum. Ve size şirketimi anlatmak istiyorum. Yemeğe gidebilir miyiz dedi. Çok güzel. Büyük bir mutluluk. Şu an bir kadın girişimcinin harika bir şirketi var. Yanında çalışanları var. Çok büyük müşterilere hizmet veriyor ve benim bile unuttuğum şeyleri bana hatırlattı. Ben başlarken aslında anlattım fakat izleyicim için biraz kapalı anlattım, kabul ediyorum. Çünkü dedim ki aslında yolumuz kesiştiğinde ve
benimle yan yana durduğunda beni çok az tanıyordu. Şöyle söyleyelim, tabii yine detay vermeyelim ama biz Sanem Hanım'la ikimizin de son derece kurumsal durması gereken bir son derece ciddi ortamda, iklimde tanıştık. Ve sonra aradan aylar geçti, her şey genel anlamda tepetaklak olduğunda ben birdenbire bir sıkışma anımda, yani onca insan, onca tanıdık varken ben dedim Sanem Hanım'la konuşmak istiyorum. Ama yani hani ne alakası var dediyseniz de hakkınızdır. Bana hiç yansıtmadınız. Ve biz bir sohbet ettik, bir yemekte buluştuk. Evet, çok iyi doğru. hatırlıyorum. O kadar iyilik dolu, o kadar dönüştürücüydü ki yani hala o benim için şimdi konuşurken boğazımı düğümleyen bir şey. Yani izleyici diyebilir ki ya ne oldu bunun sonunda, evi arabayı üzerine mi yaptı? Ondan çok daha kıymetliydi. Ve gerçekten benimle sohbet etti, benim için düşündü, ne olabilir dedi, yönlendirdi. Biliyorum ki bu sizin hayatı anlama, kavrama ve yaşama biçiminiz. Ben iyi bir insan olma yolunda sizin gerçekten çalıştığınızı biliyorum. Ben konuklarıma genelde bu programda siz iyi bir insan mısınız, üzerine çalışılır mı diye soruyorum ama size sormayacağım. Okuduğunuzu, düşündüğünüzü, buna mesai ayırdığınızı biliyorum. Belki izleyenlere de şimdi iyi gelir. Nedir sizin hayata dair anlayışınız, felsefeniz? Nasıl yaşıyorsunuz bu hayatı? Ben hepimizin daha büyük bir evrenin parçası olduğuna ve birbirinize bağlı olduğuna inanıyorum ve hani ne ekersen onu biçersin diye de düşünüyorum. Dolayısıyla ilk yaklaşırken bir konuya daha olumlu yaklaşmayı seviyorum. Biliyorum hayat zor, biliyorum dünya çok karışık, biliyorum dünya çok belirsiz. Kuzeyimiz, güneyimiz savaş dolu. Ama sonuçta bu bir niyet. Benim niyetim iyi olmak, doğru olmakla. Bazen yalnız da bırakıyor bu sizi. Çok her zaman iyi ve doğru olmak. Ama ben iyiliğin bulaşıcı olduğunu düşünüyorum. Ve kolektif olarak, kolektif bilincin de iyi olduğunu düşünüyorum. İnsanlar birebir kötü olabilirler ama bir araya gelenler, insanlar kolektif olarak bir araya geldiklerinde, ki bunu çok da test ettim. Çünkü aslında kurumsal hayatta da yönetişimde de içerideyim. Alınan kararlar toplumun hayrına alınıyorlar. Bireyler kötü olabilir ama toplumsal olarak kolektif bilinç kötü düşünmüyor, iyi düşünüyor. Dolayısıyla buna inanıyorum ve buna yönelik de çalışmalar yapıyorum. Şirketlerde de öyle, bir kararı oylamaya sunduğunuz zaman genelde olumlu karar alıyor. Şöyle söyleyeyim, örneğin masraf formlarını, bu radikal şeffaflık diyelim buna. Masraf formlarını hep ben imzalardım. Sonra herkese açık bıraktık. Yani açık sistemde imzalanmaya başladı. Yani herkes herkesin yaptığı masrafı görmeye başladı. Harikulade. Bu sizin şirketlerinizde bir prensip miydi? Evet, bir tanesinde uygulanan bir Çok prensipti. güzel. Şimdi ne oldu? Eskiden ben bakıyordum bulara ve gerçekten her şeyi bilemiyorum. Nereye gitti, ne yaptı Tabii vesaire. Ve masraflar %20, %30 düştü. Çünkü herkesin gördüğü bir yerde, herkese açık olan bir noktada, yani ki radikal şeffaflık diyelim buna, aynı anda herkes kendine bir çekidüzen veriyor. Dolayısıyla birbirinden hem kontrol ettiği gibi hem de ortağın, toplumun çıkarına doğru hareket ediyor. O yüzden şeffaflık, bilginin paylaşımı, herkesin bazı şeyleri görüp takip etmesi bilinç düzeyi de gelişmişlik düzeyini de yükseltiyor. O yüzden demokrasi önemli. Duygu, iyi sordun, güzel sordun ama ben olsam beni bulmuşken şunu da sorardım deseniz ne sorarsınız? Bu sivil toplum işini devlet nasıl destekleyebilir? Yani ya da biz nasıl destekleyebiliriz? Aslında onu sordun. Kişi olarak, birey olarak gerçekten bir ya da birkaç kuruma gidin. Bir dernek olabilir, vakıf olur, çalışın. Hiçbir şey yapamıyorsanız da mentorluk yapabilirsiniz. Komşunuza yardım edebilirsiniz. Ve iyilik karşılıksız yapılır ama inanın en azından sizi çok mutlu eder. Bu gözle bakmaya çalışın. Yapılacak çok şey var. Bu ülkenin insanları iyi ve bu ülke büyük bir potansiyele sahip. O anlamda ben çok umutluyum. Devlet içerisinde de belki senin önderliğinde de daha şeffaf, daha yönergeleri belli
ve topluma gerçekten faydası olan işler yapan dernekler ve işler desteklenebilir. Aynı şey sosyal girişimler için de geçerli. Örneğin devletin şu an sosyal girişimcilikle ilgili ayrı bir statüsü ve bir kanunu yok. Buna yönelik de çalışmalar yapılabilir. Bu Ashoka gibi dernekler var, çok güzel işler yapıyorlar ama yasal olarak tam bunlar tanımlanamıyorlar. Ve benim önerim de bunları böyle entegre biçimde konuşmak, iyi örnekleri söyleyebilmek ve bunları göz önünde tutabilmek. Onun için de ben sana teşekkür ederim. Bu çok önemli bir konu. Çünkü iyi örneklerle insanlar öğrenecekler. Sen de bunları hepimize gösteriyorsun. Ben teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim katıldığınız için. Biliyorum bu programdan sonra da benim gibi olanlar, ya Sanem Hanım bir yemekte biz yiyebilir miyiz diyenler haklı olarak çok olacaktır. Ama onlar için bir son soruyla da bitireyim. Yani şimdi hayatının az önce anlattığımız gibi az kolay bir döneminde olan, yola da nasıl devam edeceğini bilmeyen, ben özellikle hep kadınlardan bahsediyorum ama herkes için söyleyelim bunu. Ne yapsınlar? Yarından tezi yok deseniz. Büyük bir hedef olabilir ama küçük küçük başlamak da önemli. Küçük adımlarla sevdiğiniz şeye bir saat ayırarak başlayın. Ve her şeye sanki ilk defa öğreniyormuş, ilk defa bakıyormuş gibi bakın. Japonlar buna Shoshin mindset deniyor. Yani ilk defa uyanıyormuş, bir yoldan geçerken ilk defa görüyormuş, ilk defa o sesleri duyuyormuş gibi o merakla, o içten gelen coşkuyla aradığınız size gelecektir. Çok teşekkür ederim. Sanem Teşekkür Hanım. ederim.